İnsanlar, geceleri kapıları kilitlerken içeriden gelebilecek bir tehlikeyi hiç düşünmez. Oysa dünyanın unutulmuş bir köşesinde, tek bir adamın görevi her gece aynı kapının önünde beklemekti. Ona verilen emir yalnızca bir cümleden ibaretti: ne olursa olsun kapıyı açma. Fakat kimse o kapının ardında ne olduğunu söylemedi. Ta ki bir gece, içeriden kendi sesi yardım isteyene kadar. Adı Malcolm Reeves'di. 42 yaşındaydı. Hayatının büyük kısmını farklı güvenlik şirketlerinde çalışarak geçirmiş, sessizliği seven, fazla konuşmayan, disiplinli bir adamdı. Son işinden ayrıldıktan sonra aylarca yeni bir görev bulamamış. Sonunda kimsenin neden kabul etmediğini anlayamadığı yüksek maaşlı bir ilan dikkatini çekmişti. İş tanımı yalnızca 2 kelimeden oluşuyordu: gece bekçisi. Çalışma yeri ise okyanusun ortasında yer alan, haritalarda bile adı zor bulunan Grimhaven adasındaki terk edilmiş bir araştırma tesisiydi. Şirket, tesisin yıllar önce kapatıldığını, içeride yalnızca bazı eski ekipmanların bulunduğunu, görevin ise gece boyunca ana binanın girişini kontrol etmekten ibaret olduğunu söylemişti. Malcolm için kulağa oldukça kolay geliyordu. Üstelik maaş, şimdiye kadar aldığı tüm iş tekliflerinden fazlaydı. Adadaki ilk gününde onu karşılayan kişi, beyaz saçlı ve yüzündeki derin çizgiler nedeniyle yaşını tahmin etmenin imkansız olduğu tesis. Yöneticisi Edmund Hale oldu. Adam elini sıktığında avuçları buz gibiydi. "Kurallar basit," dedi. "Kapıyı kim çalarsa çalsın açmayacaksın. Telsizden biri seni isminle çağırırsa cevap vermeyeceksin. Gece saat 3'ten sonra dışarıya bakmamaya çalış." Malcolm istemsizce gülümsedi. "Şaka mı yapıyorsunuz?" Edmund ise en ufak bir tebessüm göstermedi. Keşke öyle olsaydı. Tesis, yıllardır kullanılmıyormuş gibi görünüyordu. Koridorlarda pas kokusu hakimdi. Eski floresan lambalar düzensiz aralıklarla titriyor, duvarlardaki boyalar dökülüyor. Rüzgar çatının metal levhalarını inleterek ürpertici sesler çıkarıyordu. Malcolm'un bekleyeceği güvenlik kulübesi ana giriş kapısının hemen yanındaydı. İçeride eski bir masa, birkaç monitör, analog saat ve sürekli cızırtı çıkaran bir telsiz vardı. Pencereden yalnızca uzun beton yolu ve sisle kaplı sahili görmek mümkündü. İlk gece oldukça sakindi. Saatler ağır ilerliyordu. Malcolm kitap okuyor, kahvesini yudumluyor, monitörlerdeki boş koridorları izliyordu. Tam saat 2'yi gösterdiğinde telsizden kısa bir cızırtı yükseldi. Ardından boğuk bir erkek sesi duyuldu. "Malcolm, beni duyuyor musun?" Adam irkilse de kuralları hatırladı ve cevap vermedi. Ses birkaç saniye sustu. Sonra aynı cümle yeniden tekrarlandı ama bu kez ses kendi sesine dönüşmüştü. Telsizden yükselen ses, Malcolm'un birebir ses tonuyla, "Malcolm, cevap verme," diyordu. O an ensesindeki tüyler diken diken oldu. Ertesi gece işler daha da tuhaflaşmaya başladı. Güvenlik kameralarından biri kısa süreliğine karardı. Görüntü geri geldiğinde boş koridorda siyah montlu bir adam duruyordu. Yüzü seçilmiyordu. Malcolm ayağa kalkıp dikkatle baktı. Adam kameraya doğru başını yavaşça kaldırdı. Tam o sırada görüntü tekrar kesildi. Birkaç saniye sonra ekran normale döndüğünde koridor yeniden bomboştu. Malcolm kameraların kayıtlarını kontrol etti. O birkaç saniyelik bölüm dosyalarda hiç görünmüyordu. 3. gecenin sonunda kapı ilk kez çalındı. Tok sesler ağır ağır yankılanıyordu. Malcolm pencereye yaklaşmadı. Kuralları düşündü. Dışarıdan yaşlı bir kadının sesi geldi. "Oğlum, kapıyı aç. Çok üşüdüm." Malcolm burada yaşlı bir kadın bulunmasının imkansız olduğunu biliyordu. Ada tamamen boştu. Ses giderek daha acıklı hale geldi. "Lütfen." Tam kapıya yaklaşacakken içerideki eski analog saatin tik-tak sesi aniden durdu. Sessizlik çöktü. Ardından kapının dışından bu kez metalin üzerinde tırnakların sürtünme sesi duyuldu. Sanki biri kapıyı açmak yerine içeri kazmaya çalışıyordu. Malcolm sabaha kadar yerinden kıpırdamadı. Gün doğduğunda kapının dışını kontrol etti. Ne ayak izi vardı ne de tırnak izi. Ancak kapının tam önünde deniz suyuyla çizilmiş gibi duran dairesel bir işaret bulunuyordu. İşaret, birbirine geçen 3 halkadan oluşuyordu. Malcolm bunu yöneticiye gösterdiğinde Edmund'un yüzü bir anda bembeyaz kesildi. Adam sessizce yere diz çöktü, cebinden küçük bir bez çıkarıp işareti silmeye başladı. "Bunu bir daha görürsen bana söyleme," dedi. "Sadece sil." Malcolm artık tesisin geçmişini araştırmaya başladı.
Eski arşiv odasında yıllar öncesine ait dosyalar buldu. Belgelerde, burada ABYSS Project adı verilen gizli bir deney yürütüldüğü yazıyordu. Amaç, insanların bilinçlerini elektromanyetik frekanslarla başka bir boyuta aktarabilmekti. Deney sırasında çalışanların büyük kısmı ortadan kaybolmuş. Kalanlar ise akıl sağlıklarını yitirmişti. Resmi raporlarda tesis kapatılmış görünüyordu. Ancak son sayfanın altında kırmızı mürekkeple tek cümle yazılmıştı: "Kapıyı kapatmayı başardık." O gece Malcolm'un zihni dosyalarla doluydu. Saat tam 3 olduğunda elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi. Monitörler kararınca kulübe tamamen zifiri karanlığa gömüldü. Elektrikler geri geldiğinde karşısındaki sandalyede biri oturuyordu. Siyah takım elbiseli, orta yaşlı bir adam. Gözleri tamamen siyahtı. Sessizce Malcolm'u izliyordu. Malcolm gözünü kırptığı anda sandalye yeniden boşaldı. Ama masanın üzerinde ıslak bir ayak izi kalmıştı. Ertesi gün Edmund sonunda gerçeğin küçük bir kısmını anlattı. "Biz burada bir şeyi korumuyoruz," dedi kısık sesle. "Biz içeride tutuyoruz." Malcolm şaşkınlıkla adama baktı. Edmund devam etti. "Ana binanın altında mühürlenmiş eski bir laboratuvar var. İnsanlar ona kapı diyor. Ama o aslında bir geçit değil. O taraftakilerin buraya ulaşmasını sağlayan bir yara." Malcolm bu sözlere inanmak istemedi. Fakat aynı gece kulübenin camına biri vurdu. Kurallara rağmen istemsizce dışarı baktı. Sisin içinde kendisini gördü. Aynı kıyafetler, aynı yüz, aynı duruş. Karşısındaki kopyası yavaşça gülümsedi. Sonra dudaklarını oynattı. Ses duyulmuyordu ama ne dediği açıktı. "Ben gerçek olanım." Malcolm geri çekildiğinde tüm monitörlerde aynı görüntü belirdi. Her kamerada kendi yüzü vardı. Farklı açılardan ona bakıyor, aynı anda gülümsüyorlardı. Ardından tüm ekranlar aynı anda karardı ve tek cümle beyaz harflerle belirdi: "Nöbet değişim zamanı." Tırnak işareti. O andan sonra tesiste zaman bozulmaya başladı. Saatler ileri geri gidiyor, sabah olması gereken vakitte dışarısı hala gece kalıyor. Bazen aynı koridordan defalarca geçmesine rağmen farklı odalara ulaşıyordu. Bir gece Edmund'u gördü. Yaşlı adam telaşla koşuyordu. "Kapıyı sakın açma," diye bağırdı. Malcolm peşinden koştu ama köşeyi döndüğünde koridor bomboştu. Ertesi sabah Edmund'u ofisinde kahvesini içerken buldu. "Ben dün gece odadan hiç çıkmadım," dedi. Şirketle iletişim kurmaya çalışan Malcolm, uydu telefonunun kablolarının yıllardır kesik olduğunu fark etti. Tesisin dış dünyayla hiçbir bağlantısı yoktu. Gönderildiğini sandığı maaşlar da aslında hiçbir banka hesabına ulaşmıyordu. Sanki buraya geldiği andan itibaren dış dünyadan silinmişti. 7. gecede kapı yeniden çalındı. Bu kez içeriden. Malcolm donup kaldı. Ana giriş kapısının arkasında kimse olmaması gerekiyordu. Ama metal kapının diğer tarafında biri yumrukluyor, yardım istiyordu. Ses çok tanıdıktı. "Lütfen aç. İçeride kaldım." Bu, Malcolm'un kendi sesiydi. Yumruk sesleri giderek hızlandı. Ardından çığlıklar başladı. Sonra sessizlik. Merakına yenilen Malcolm ağır adımlarla bodruma indi. Demir merdivenler yılların pasıyla kaplanmıştı. En alt katta devasa yuvarlak bir çelik kapı vardı. Üzerinde yüzlerce mühür sembolü bulunuyordu. Kapının tam ortasında yalnızca tek kelime yazıyordu: WATCHER. Malcolm kapıya yaklaşınca, içeriden binlerce insanın aynı anda fısıldadığı anlaşılmaz sesler yükseldi. Ardından tek bir cümle netleşti: "Bekçi, artık sıra sende." O sırada arkasından Edmund geldi. Elindeki eski av tüfeğini yere bıraktı. Yorgun gözlerle Malcolm'a baktı. "Ben 40 yıldır buradayım," dedi. "Ben de senin gibi buraya yalnızca güvenlik görevlisi olarak gelmiştim. Sonra benden önceki bekçi öldü. Kapıyı koruma görevi bana kaldı. Artık benim zamanım doldu." Malcolm ne demek istediğini anlayamadan yaşlı adam cebinden paslı bir anahtar çıkardı ve Malcolm'un avucuna bıraktı. Kapı hiçbir zaman tamamen açılmamalı. Ama biri onu beklemek zorunda. Edmund yavaşça arkasını döndü. Merdivenlere doğru yürüdü ve birkaç adım sonra karanlığın içinde kayboldu. Malcolm peşinden koştuğunda yaşlı adamdan geriye yalnızca yere düşmüş boş ayakkabılar kalmıştı. Aradan aylar geçti. Malcolm artık günleri saymayı bırakmıştı. Dış dünyanın hala var olup olmadığını bilmiyordu. Her gece kapı çalıyor, telsiz kendi adıyla sesleniyor, sisin içinde başka yüzler beliriyordu. Ama o hiçbirine cevap vermiyordu.
Çünkü artık kuralları gerçekten anlamıştı. Bazı kapılar kilitli olduğu için değil, açılmaması gerektiği için kapalıdır. Yıllar sonra okyanusta rotasını kaybeden küçük bir araştırma teknesi Grimhaven adasına yanaştı. Genç mürettebat üyeleri paslı tesisi görünce içeriği keşfetmeye karar verdi. Ana giriş kapısına ulaştıklarında içeriden yaşlı bir adamın sesi duyuldu. "Buraya girmeyin. Geri dönün." Gençlerden biri bunun yardım çağrısı olduğunu düşündü. Elini paslı kapının koluna uzattı. Tam çevireceği sırada içeriden ikinci bir ses yükseldi. Bu kez çok daha sakin, çok daha derindi. "Kapıyı aç." O geceden sonra Grimhaven adasının çevresinden geçen gemiler, sisin içinde hala eski tesisin penceresinde duran tek bir silüet gördüklerini anlatmaya devam etti. Elinde eski bir fener taşıyan o yalnız bekçi, gece boyunca hiç kıpırdamadan denize bakıyordu. Kimileri onun yardım beklediğini düşündü, kimileri ise birini içeri almamaya çalıştığını. Fakat hiçbir tanık, sabaha kadar orada kalmaya cesaret edemedi. Çünkü gün doğmadan hemen önce, feneri tutan silüetin arkasında ikinci bir gölge beliriyor. Onun omzuna usulca dokunuyor ve karanlığın içinden yalnızca tek kelime fısıldıyordu: "Değişim." Malcolm, kapının arkasından gelen o son fısıltıyı duyduktan sonra elindeki feneri biraz daha sıkı kavradı. Kalbi göğsüne sığmayacak kadar hızlı atıyordu ama artık korkunun yerini tuhaf bir alışkanlık almıştı. Günler, haftalar ve belki de aylar boyunca aynı koridorlarda dolaşmış. Aynı metal kapının önünde nöbet tutmuştu. Buradaki zamanın dış dünyadaki zamanla aynı akmadığını anlaması uzun sürmemişti. Bazen tek bir gece ona bir yıl gibi geliyor, bazense günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyordu. Buna rağmen değişmeyen tek şey, her gece tam aynı saatte kapının ardından yükselen o derin nefes sesi ve ardından gelen hafif vuruntulardı. Bir gece, tesisin tamamını sarsan güçlü bir titreşim meydana geldi. Tavandan pas parçaları dökülmeye başladı, duvarlardaki eski lambalar aynı anda yanıp sönüyor. Koridor boyunca yankılanan metal gıcırtıları binanın adeta canlıymış gibi hareket ettiğini hissettiriyordu. Malcolm hemen bodruma indi. Dev çelik kapının üzerindeki mühürlerden biri ilk kez soluk kırmızı bir ışıkla parlıyordu. Daha önce yüzlerce kez gördüğü sembollerden biri çatlamıştı. Çatlağın içinden ince siyah bir duman yükseliyor. Duman havaya karışmak yerine tavana doğru ilerledikten sonra insan silüetine benzeyen şekiller oluşturuyordu. Malcolm geri çekildiği anda dumanın içinden onlarca fısıltı aynı anda yükseldi. Fakat bu kez söyledikleri anlaşılmaz değildi. "Yalnız değilsin. Biz hep buradaydık." O gece telsiz hiç susmadı. Önce çocuk sesleri, ardından yaşlı insanlar, sonra tanımadığı kadınlar tek tek onun adını söyledi. Sonunda yine kendi sesi duyuldu. Ancak bu kez ses telaşlı değildi. Son derece sakindi. "Mühür kırılıyor. Bu son nöbetin olabilir." Malcolm ilk kez kuralları hiçe sayıp telsizi eline aldı. Parmakları titreyerek konuşma düğmesine bastı. "Sen kimsin?" Cızırtının ardından uzun bir sessizlik oldu. Ardından gelen cevap, tüm cesaretini yok etmeye yetti. "Ben, senin buraya hiç gelmemiş halinim." Malcolm'un nefesi kesildi. O anda tesisin bütün ışıkları aynı anda söndü. Koridor zifiri karanlığa gömülürken bodrum katının derinliklerinden ağır adımlar yükselmeye başladı. Bu ses daha önce duyduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Her adımda beton zemin hafifçe sarsılıyor, metal borular titreşiyor. Tavandaki tozlar yere dökülüyordu. Fenerini sesin geldiği yöne çevirdiğinde koridorun sonunda devasa bir gölge belirdi. Gölgenin belirgin bir yüzü yoktu. Yalnızca iki solgun göz karanlığın içinden Malcolm'a bakıyordu. Sonra o varlık durdu ve tek bir cümle söyledi. "Bekçi yorulduğunda, kapılar kendiliğinden açılır." Malcolm geri çekilirken cebindeki paslı anahtar aniden ısınmaya başladı. Anahtarın üzerinde daha önce fark etmediği küçük harfler yavaş yavaş ortaya çıktı. Üzerinde tek bir cümle yazıyordu: "Kapıyı koruyan kişi, kapının bir parçasına dönüşür." O an Malcolm, yıllar önce ortadan kaybolduğu söylenen bütün eski bekçilerin aslında ölmediğini anladı. Onlar, bu kapıyı sonsuza kadar kapalı tutabilmek için yavaş yavaş insanlıklarını kaybetmişti. Şimdi aynı kader sessizce ona doğru yaklaşıyordu. Malcolm, elindeki paslı anahtara son kez baktı. Parmaklarının arasındaki metal artık yalnızca sıcak değildi. Sanki canlıymış gibi yavaşça nabız atıyordu.
Koridorun sonunda duran o devasa gölge ise tek bir adım bile atmadan onu izlemeye devam ediyordu. Sessizlik öylesine ağırdı ki, kendi nefes alışını bile yabancı birinin nefesi sanıyordu. Birkaç saniye sonra gölge yeniden konuştu. "Kapıyı sonsuza kadar kapatamazsın. Bir gün herkes yorulur." Malcolm gözlerini kapadı. Edmund'un yıllar önce söylediği sözleri hatırladı. "Biz burada bir şeyi korumuyoruz. Biz içeride tutuyoruz." Tam o anda çelik kapının üzerindeki son sağlam mühür de çatladı. Kulakları sağır edecek kadar güçlü bir metal sesi tüm tesisi doldurdu. Kapının kenarlarından siyah duman değil, yoğun bir karanlık taşmaya başladı. Bu karanlık ışığı bile yutuyor, zemine düştüğü yerde betonun rengini siliyordu. İçeriden binlerce farklı ses aynı anda yükseldi. Kimisi ağlıyor, kimisi yardım istiyor, kimisi kahkahalar atıyordu. Fakat bütün seslerin arasında tek bir cümle ortak şekilde tekrar ediliyordu. "Açılmasına izin ver." Tırnak işareti. Malcolm geri çekilmedi. Anahtarı iki eliyle kavrayıp çelik kapının tam ortasındaki eski kilide yerleştirdi. İlk bakışta anahtar kapıyı açacakmış gibi görünüyordu. Ancak Edmund gerçeği söylememiş değildi. Anahtarın görevi kapıyı açmak değil, mührü her nöbet sonunda yeniden mühürlemekti. Malcolm anahtarı ters yöne çevirdiği anda kulakları delen bir çığlık yükseldi. Çelik kapı şiddetle sarsıldı. Koridor boyunca ilerleyen karanlık aniden durdu ve geri çekilmeye başladı. Gölgenin iki solgun gözü öfkeyle parladı. Ardından bütün bina, büyük bir deprem oluyormuş gibi titredi. Sarsıntı dakikalar boyunca sürdü. Sonunda her şey yavaş yavaş sessizleşti. Çelik kapının üzerindeki çatlaklar kaybolmaya, mühür sembolleri yeniden parlamaya başladı. Koridoru dolduran uğultu tamamen kesildi. Malcolm derin bir nefes aldı. Başarmıştı. Ama tam arkasını döneceği sırada, cebindeki küçük aynaya gözü takıldı. Aynada gördüğü yüz artık kendisine ait değildi. Saçlarının büyük bölümü birkaç dakika içinde bembeyaz olmuş. Gözlerinin çevresinde yılların bıraktığı derin çizgiler oluşmuştu. Sanki tek bir gecede onlarca yıl yaşlanmıştı. O günden sonra Malcolm adadan hiç ayrılmadı. Ayrılamadı. Her sabah denizi izledi. Her gece aynı koridorlarda dolaştı ve her nöbet sonunda anahtarı yeniden kilide yerleştirdi. Dış dünyanın takvimleri değişirken onun için yalnızca geceler vardı. Gelen gemiler bazen uzaktan terk edilmiş tesisi görüyor. Pencerede elinde eski bir fener taşıyan yaşlı bir adamın silüetini fark ediyordu. Yardım etmek isteyenler kıyıya yaklaşmaya çalışıyor. Fakat yoğun sis yüzünden rotalarını kaybedip geri dönüyordu. Hiçbiri adaya ayak basamıyordu. Yıllar sonra, uluslararası bir araştırma ekibi Grimhaven adasının varlığını yeniden keşfetti. Uydu görüntülerinde yıllardır elektriği olmayan binanın geceleri ışık verdiği görülmüştü. Ekip kıyıya ulaştığında ana kapının önünde tek başına duran yaşlı bir adam buldu. Adamın yüzü yorgundu ama gözleri son derece sakindi. İçlerinden biri yaklaşarak, "Burada yalnız mı yaşıyorsunuz?" diye sordu. Malcolm hafifçe başını salladı. "Hayır," dedi. "Ben burada yalnız değilim. Sadece diğerleri dışarı çıkamıyor." Araştırmacılar bunun yaşlı adamın akıl sağlığını yitirdiğini düşündüler. Ekip lideri kapıya yönelip kilidi incelemek istedi. Malcolm ilk kez sesini yükseltti. "Sakın dokunmayın." Ancak merak, uyarıdan daha güçlüydü. Genç araştırmacı elini paslı kapıya uzattığı anda içeriden hafif bir vuruntu duyuldu. Sonra bir tane daha, ardından onlarcası. Sanki yüzlerce kişi aynı anda metal kapıya yavaşça vuruyordu. Ekip korkuyla geri çekildi. Tam o sırada kapının arkasından küçük bir kız çocuğunun sesi duyuldu. "Lütfen, annem içeride kaldı." Araştırmacılardan biri gözyaşlarını tutamadı. Bir diğeri kilidi kırmak için çantasından levye çıkardı. Malcolm ise gözlerini kapatarak yalnızca tek bir cümle söyledi. "İşte her bekçinin sınavı böyle başlar." O gece adadan yalnızca bir tekne ayrıldı. Fakat teknede gelen araştırmacıların tamamı yoktu. Ertesi sabah açık denizde bulunan kurtarma ekipleri boş tekneyi dalgaların üzerinde sürüklenirken buldu. İçinde ne bir insan vardı ne de mücadele izine rastlanmıştı. Sadece paslı zemine kazınmış tek bir cümle dikkat çekiyordu. Bekçi değişti. Aradan uzun yıllar geçti. Balıkçılar ve denizciler, sisli gecelerde Grimhaven adasının kıyısında hala eski tesisi gördüklerini anlatmayı sürdürdüler. Penceredeki silüet artık Malcolm'a benzemiyordu. Daha gençti. Elinde aynı eski fener vardı ve hiç kıpırdamadan karanlığa bakıyordu.
Fakat dikkatle bakanlar, yaşlı Malcolm'un da hala orada olduğunu söylerdi. Çelik kapının arkasında. Yavaşça metal yüzeye vurarak tek bir cümleyi tekrar ederken, "Lütfen, kapıyı açmayın."